Dünyadaki bütün nükleer silahları toplayın. Yaklaşık 12.000 başlık. Hepsini aynı anda tek bir hedefe yollayın. Ay'a. Kulağa çılgınca geliyor, biliyorum. Ama Ay'a nükleer bomba atma fikri bir hayal ürünü değil. 1958'de gerçekten planlandı. Hepsi değil, tek bir bomba. Ama o bomba gizli bir raporun içinde hesapları yapılmış halde duruyordu. O yüzden bu videoda iki soruyu birden soracağız. 1. Ordu neden Ay'a bomba atmak istesin? Ve 2. Biz gerçekten hepsini birden atsak ne olurdu? Soru kulağa çocukça geliyor. Ama cevabı verebilmemiz için önce şunu bilmemiz lazım. Elimizde tam olarak ne var? Başlangıç noktamız 1945. Hiroşima'ya atılan bombanın gücü yaklaşık 15 kilotondu. Bir şehri tek seferde silen rakam maalesef bu. Bugün bir denizaltıda taşınan tek bir başlığın gücü 475 kiloton. Yani Hiroşima'ya atılan bombanın kabaca 30 katı. Tek bir başlık. Peki tavan neresi? 1961'de Sovyetler 50 megatonluk bir bomba patlattı. Adı Çar bombasıydı. Hiroşima'ya atılan bombanın yaklaşık 3300 katıydı. Şimdi çoğumuzun beklemediği bir kısım geliyor. Bombalar bu noktadan sonra büyümedi. Küçüldüler. Çünkü artık dev bir bombaya gerek kalmamıştı. İsabet arttıkça küçük ve çok sayıda başlık yeterli oldu. Üstelik sayı da çöktü. 1986'da dünyada 70.000'e yakın nükleer başlık vardı. Bugün yaklaşık 12.000. Ama yine de 12.000. Hepsini toplayıp tek bir hedefe yollasak ve o hedef bir gök cismi olsa ne olurdu? Ve burada işler tuhaflaşıyor. Çünkü Ay'da hava yok. Filmlerde gördüğümüz o yıkım aslında bombanın kendisi değil. Havanın işi. Patlama havayı bir anda ısıtıp genleştiriyor. O basınç dalgası her şeyi deviriyor. Hava yoksa o dalga da yok. Aynısı mantar bulutu için de geçerli. O bulut ısınan gazın atmosferde yükselmesiyle oluşuyor. Atmosfer yoksa mantar da yok. Uzayda patlama küresel bir bulut olarak açılıyor. Peki o enerji nereye gidiyor? Tabii ki hiçbir yere gitmiyor. Havaya aktarılamayınca doğrudan ışınım olarak dağılıyor. X ışınları, ısı ve çok hızlı parçacıklar. Bunlar yüzeye çarptığı anda enerjilerini ısıya çeviriyor. Yani Ay'da bir nükleer bombanın yaptığı iş itmek değil, yakmak. Geriye ne kalıyor? Kısa ve çok keskin bir ışık ve savrulan toz. Sessiz, hızlı, garip biçimde sakin bir olay. Ve şimdi asıl tuhaf kısma geliyoruz. Çünkü bu hesap daha önce de yapıldı. Hem de merak olsun diye değil. Peki o raporu kim istedi? Ve bir ordu böyle bir şeyi ciddi ciddi niye hesaplatır? 4 Ekim 1957 Sovyetler Sputnik'i yörüngeye oturttu. Amerika için bu sadece bir uydu değildi. Geride kalmanın kanıtıydı. Bir yıl sonra Amerika Hava Kuvvetleri bir araştırma kurumuna gizli bir görev verdi. Raporun adı son derece sıkıcıydı. Ay araştırma uçuşları üzerine bir inceleme. Böyle isimler genelde bir şeyi saklamak için seçilir. Bu da öyleydi. Planın gerçek konusu şuydu. Ayın yüzeyinde bir nükleer bomba patlatmak. Amaç bir düşmanı vurmak değildi. Amaç görülmekti. Dünyadan çıplak gözle seçilebilecek bir patlama olacaktı. Hem Amerikan halkının moralini arttıracaktı hem de Sovyetlere net bir mesaj verecekti. Projeyi fizikçi Leonard Rifle yönetiyordu. Kurduğu 10 kişilik ekipte o sırada henüz kimsenin tanımadığı bir genç doktor öğrencisi vardı. Danışmanı Kuiper ile birlikte çalışıyordu. Adı Carl Sagan. Sagan'a verilen iş bombayı yapmak değildi. Ona tek bir soru soruldu. Patlamanın savuracağı toz bulutu
dünyadan görünür mü? Plan şuydu. Bomba ayın karanlık olan tarafına gönderilecek, çarpma anında patlayacaktı. Havalanan toz güneş ışığını yakalayacak ve biz burada gökyüzünde bir parıltı görecektik. İlk akla gelen bir hidrojen bombasıydı. Ama dönemin roketleri o ağırlığı taşıyamıyordu. Bu yüzden çok daha küçük bir başlık seçildi. Amaç yıkım değildi zaten. Görünmekti. Peki bu gösteri ne kadar görkemli olurdu? İşin en tuhaf tarafı burası. Hesaplara göre bizim gökyüzünde göreceğimiz şey kısa ve soluk bir parıltıydı. Gözünüzü kırpsanız kaçırabileceğiniz kadar sönük. Yani bütün o gizlilik, bütün o hesap birkaç saniyelik zayıf bir ışık içindi. Ama hesap ilerledikçe sorular çoğaldı. Ya roket fırlatma sırasında arızalanırsa o yük nereye düşerdi? İkinci soru daha da ağırdı. Ay milyarlarca yıldır el değmemiş bir laboratuvardı. Onu radyasyonla kirletmek, gelecekteki her araştırmayı zehirlemek demekti. Bir de üçüncüsü vardı. İnsanlar bunu görünce hayranlık mı duyardı, yoksa dehşete mi düşerdi? Ocak 1959. Proje iptal edildi. Akıl gösteriye galip geldi. İşin ilginci, aynı fikir diğer tarafta da vardı. Ay yüzeyinde nükleer patlama. Ama o da hayata geçmedi. Peki bunu nereden biliyoruz? Çok tuhaf bir zincirle. Sagan 1959'da bir burs başvurusu yaparken çalıştığı gizli projelerin başlıklarını da yazdı. O form yıllarca arşivde bekledi. Onlarca yıl sonra bir biyografi yazarı formu fark etti. Ve iş açığa çıktı. 2000 yılında projeyi yöneten Rifle sessizliğini bozdu ve Nature dergisine yazdı. Plan gerçekti. Sagan o başlıkları yazarken aslında bir gizlilik ihlali yapmıştı. Ama yakınları bunu bile bile yapacağına hiç inanmadı. Şimdi baştaki soruya geri dönelim. Tek bir bomba değil, hepsi. Elimizdeki bütün nükleer güç. Aynı anda Ay'a. Cevap şu: Ay yerinden kıpırdamaz. Yörüngesi değişmez. Gelgitler aynı kalır. Denizler bunu fark etmez bile. Sebebi basit ama sarsıcı. Bir gök cismini yerinden oynatmak ya da parçalamak için gereken enerji, insanlığın ürettiği bütün nükleer gücün çok ama çok üstünde. Aradaki fark birkaç kat değil. Karşılaştırması bile çok zor. Peki Ay'ı gerçekten parçalamak isteseydik ne gerekirdi? Bunun bir eşiği var. Bir gök cismini bir arada tutan şey kendi kütle çekimi. Onu dağıtmak için o çekimi yenmeniz gerekiyor. Ve o eşiğin yanında insanlığın bugüne kadar ürettiği bütün nükleer güç kibrit çöpü gibi kalıyor. Bu daha iyi bir teknolojiyle çözülebilecek bir eksiklik de değil. Tamamen bir ölçek meselesi. Geriye ne kalırdı? Birkaç tane yeni krater, radyasyonlu bir bölge ve gecenin bir vakti gökyüzünde parlayıp sönen kısa bir ışık. Hepsi bu. Ve bence asıl çarpıcı olan da bu. İnsanlık yıkım konusunda elinden geleni yaptı. 70.000 başlığa kadar çıktı. Şehirleri saniyeler içerisinde silecek şeyler üretti. Ama bütün bu güce rağmen Ay'ı 1 milim bile oynatamıyor. 8 yıl sonra bu kapı hukuken de kapandı. 1967'de imzalanan Dış Uzay Antlaşması, gök cisimlerine nükleer silah götürmeyi, orada silah denemeyi ve askeri üs kurmayı yasakladı. Ay artık kimsenin gösteri sahnesi değildi. 1959'da o plan rafa kaldırıldı. 10 yıl sonra aynı Ay'a bambaşka bir şey gitti. Ay'a bıraktığımız en büyük iz bir patlama değil, bir ayak izi.